Düşün. Binlerce insan senin ölmeni izlemek için toplanıyor. Ama asıl korkunç olan şey ölmek değil. Her gün başkalarının eğlencesi olmak. Antik Roma'da gladyatör olmak yalnızca savaşmak değildi. Yaşayan bir gösteriye dönüşmekti. Bugün seni Antik Roma'nın en ünlü ama en yanlış anlaşılan figürlerinden birinin gerçek hayatına götürüyorum. Filmlerde gladyatörler güçlü, görkemli ve efsanevi görünür. Ama gerçekte onların hayatı şöhretten çok korkuya yakındı. Çünkü gladyatör olmak yalnızca arenada ölme ihtimali demek değildi. Özgürlüğünü kaybetmek, sürekli disiplin altında yaşamak ve her gün kalabalığın karşısında hayatta kalmaya zorlanmak demekti. Gladyatörler her zaman özgür savaşçılar değildi. Birçoğu köleydi. Bazıları suçluydu. Bazıları ise savaş esiri olarak bu hayata sürüklenmişti. Onlar özel eğitim alanlarında, yani gladyatör okullarında eğitiliyordu. Burada amaç yalnızca savaş öğretmek değildi. Aynı zamanda itaat öğretmekti. Çünkü gladyatör Roma için sadece bir dövüşçü değildi. Aynı zamanda seyirlik bir güç gösterisiydi. Bir insanın kalabalığın önünde hayatta kalmak için nasıl savaştığını izlemek, Roma bunu eğlenceye dönüştürmüştü. Peki neden ölüm en kötü şey değildi? Çünkü ölüm bazen sadece sondu. Ama gladyatörlerin asıl yaşadığı şey, o sona kadar süren hayatın kendisiydi. Her gün yeniden hazırlanmak, her gün yeniden korkmak, her gün bir sonraki dövüşte seçilme ihtimaliyle yaşamak, yaralarla uyumak, disiplin altında kalmak, kalabalığın seni alkışlaması için dövüşmek. Ve bir insan olarak değil, bir gösteri olarak görülmek. İşte en karanlık nokta buydu. Onlar yalnızca dövüşmüyordu. Yavaş yavaş kimliklerini de kaybediyorlardı. Arena yalnızca bir savaş alanı değildi. O, izlenmek için tasarlanmış bir sahneydi. Oraya çıktığında artık yalnız değildin. Binlerce göz üzerindeydi. Bağıran bir kalabalık. Karar veren bir toplum. Karar veren bir korkunu eğlenceye çeviren bir sistem. Belki hayatta kalacaktın. Belki ölmeyecektin. Ama yine de ertesi gün aynı kapının önüne geri dönecektin. İşte bu yüzden gladyatörlerin kabusu sadece tek bir dövüş değildi. Bitmeyen bekleyişti. Gladyatörlerin en derin yaraları bazen vücutlarında değil, zihinlerindeydi. Sürekli ölüm ihtimaliyle yaşamak, sürekli izlenmek, sürekli bir başkasının beklentisine göre savaşmak. Bir insanı içeriden parçalayabilir. Bir gün kalabalık seni alkışlar, ertesi gün senin kanını ister. Ve sen, kendi hayatın üzerinde tam bir kontrole sahip olmadığını bilerek yaşarsın. Bu yüzden gladyatör olmak sadece fiziksel bir mücadele değildi. Bu, insan ruhuna uygulanan sürekli bir baskıydı. Antik Roma gladyatörleri güçlü görünüyordu. Ama onların asıl hikayesi güçten çok hayatta kalma hikayeydi. Belki de en ağır şey, arenada ölmek değildi. Her gün yeniden oraya çıkmak zorunda olmaktı. Kalabalık için savaşmak, kalabalık için acı çekmek ve sonunda kendi hayatının bile sana ait olmadığını anlamak. Sence daha korkunç olan ne? Bir kez ölmek mi? Yoksa her gün biraz tükenmek mi?